Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden biri, rivayete göre birinin bayılmasıyla meşhur oldu. İmam Bayıldı adı zaten başlı başına tuhaftır. Ciddi ve saygın bir din adamı neden patlıcan, soğan ve zeytinyağı yüzünden bayılsın? Bir anlatıya göre imam lezzetin güzelliğinden kendinden geçti. Başka bir anlatıya göre yemeğe ne kadar pahalı zeytinyağı harcandığını öğrenince dayanamadı. Üçüncü versiyon ise neredeyse aile içi bir komedi gibidir. Genç eşi çeyizindeki zeytinyağı küpleri bitene kadar bu yemeği pişirmiş, imam da sonunda bu hesaba dayanamamıştır. Ama gülümsemeyi bir kenara bırakırsak ortada ciddi bir tarihi bilmece kalır. Bu yemek neden böyle bir ad aldı ve neden yüzyılları aşarak yaşamaya devam etti? Karşımızdaki şey yalnızca içi doldurulmuş bir patlıcan değildir. İmam Bayıldı, zeytinyağlı dünyasına aittir. Osmanlı ve Türk mutfağında çoğu zaman soğuk ya da oda sıcaklığında sunulan zeytinyağıyla pişen yemeklerin dünyasına. Bu dünyada ateşin sertliği, etin ağırlığı ya da gösterişli bir ziyafet tadı değil, yavaş pişirme, soğanın tatlılığı, sarımsağın kokusu, yağın kalitesi ve yaz sebzesinin içinde tuttuğu su önemlidir. İmam belki yalnızca lezzetten değil, mutfak, bolluk ve şehir mizahının çarpışmasından da bayılmıştı. Yemeğin adı küçük bir halk oyunu gibi çalışır. Türk mutfağında hikaye anlatan adlar vardır. Hünkâr beğendi, kadın budu köfte, vezir parmağı. İmam Bayıldı da bu sıraya girer. Çünkü adı duyar duymaz insan sormak ister. Ne oldu? Fakat efsane belge değildir. Hangi imamın, hangi evde, hangi gün gerçekten bayıldığını kesin olarak söyleyemeyiz. Büyük ihtimalle karşımızda bir olayın kroniği değil, kuru bir tarif adından çok daha güçlü kalmış bir mutfak şakası vardır. İlk tartışma bayılmanın sebebi üzerinedir. En yumuşak versiyona göre imam, soğan, sarımsak, domates ya da başka ekşi bir dokunuşla hazırlanmış patlıcanı tadınca lezzetin güzelliğine dayanamaz. İkinci versiyon bizi ev ekonomisine götürür. İyi zeytinyağı para demektir ve yağın bu kadar cömert kullanılması evin erkeğini her kokudan daha fazla sarsmış olabilir. Üçüncü versiyon yemeği genç eş ve çeyizle ilişkilendirir. Kadın eve zeytinyağı küpleriyle gelir, sevilen patlıcanı pişirir, stoklar bitince de hikaye bayılmayla sonuçlanır. Her versiyon yalnızca yemeği değil, toplumun neye güldüğünü de anlatır. Zevke, israfa ve aile hesabına. Yağın neden bir fıkranın merkezine yerleşebileceğini anlamak için mutfaktan çıkıp zeytin bölgelerine bakmak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nda zeytinyağı, özellikle Ege kıyıları, Batı Anadolu, adalar ve deniz ticaretiyle bağlantılı şehirler için önemliydi. Bahçenin, mengenelerin, amforaların, küplerin, vergilerin, pazarın ve ev erzakının ürünüdür. Varlıklı bir evde yağ cömertçe kullanılabilir, daha mütevazı bir evde ise dikkatle ölçülürdü. Bu yüzden bir insanın yemeğe giden yağ miktarı yüzünden bayılması o kadar da anlamsız değildir. Hikaye, zevkin bedeliyle alay eder. Yemeğin ikinci baş kahramanı patlıcandır. Patlıcan, modern domates soslarından çok önce Akdeniz dünyasına girmiş ve Osmanlı mutfağının sevilen sebzelerinden biri olmuştur. Kızartılır, haşlanır, közlenir, doldurulur, püre haline getirilir, etle, yoğurtla, soğanla ve yağla birleşebilirdi. Eski İstanbul'da yaz patlıcanı yalnızca bir sebze değil, bütün bir mevsim imkanıydı. Yoksul bir evin yemeği olabildiği gibi ince şehir mutfağına yakışan bir tabağa da dönüşebilirdi. İmam Bayıldı'da patlıcan, tatlı soğan ve zeytinyağı için yumuşak bir kap haline gelir. Burada önemli bir uyarı daha gerekir. Bugünkü İmam Bayıldı çoğu zaman domatesle, bazen de biberle yapılır. Fakat domates ve biber eski Osmanlı ürünleri değildir. Yeni dünyadan 16. yüzyıldan sonra gelmiş ve yerel mutfağa yavaş yavaş girmiştir. Bu yüzden yemeğin erken biçimlerinden söz ederken dikkatli olmak gerekir. Soğanlı ve zeytinyağlı eski patlıcan bugün alıştığımız parlak domatesli tabaktan farklı görünebilirdi. Yemek tek bir versiyonda donup kalmadı. Pazarla, mevsim sebzeleriyle ve şehir sofrasının alışkanlıklarıyla birlikte değişti. Geç Osmanlı döneminde bir yaz günü İstanbul pazarını düşünün.
Tezgahta koyu renkli patlıcanlar durur. Yanında soğan, sarımsak, yeşillik, ekşi meyveler, daha geç dönemlerde domates ve satıcının toprak küplerindeki zeytinyağı vardır. Fatih ya da Üsküdar'dan gelen bir ev kadını en büyük patlıcanları değil, yarılıp doldurulabilecek ve tencerede dağılmadan durabilecek olanları seçer. Soğanı yalnızca arka tat için değil, yemeğin ana tatlılığı için alır. Bu sahnede tarif çoktan başlamıştır. Şehir, mevsim, pazar ve yağ birlikte çalışır. Osmanlı mutfağında zeytinyağlı yemeklerin özel bir yeri vardı. Önceden hazırlanabilir, soğutularak sunulabilir, başka sebze yemeklerinin yanında sofraya konabilir ve ağır et yemeklerinin her zaman istenmediği yaz döneminde kullanılabilirdi. Zeytinyağlı yemekler sabırla ilişkilidir. Soğan tatlanmalı, sebze yumuşamalı, yağ yalnızca bir pişirme aracı değil, kokuyu taşıyan unsur haline gelmelidir. Bu acele mutfağı değildir. Gücünü ateşten çok zamandan ve ölçüden alır. Üçüncü tartışma yemeğin statüsüyle ilgilidir. Saray yemeği miydi, şehir yemeği mi, ev yemeği mi? Tek bir cevap seçmek zorunda değiliz. Osmanlı mutfağında yemekler çoğu zaman saray, pazar ve ev arasında hareket ederdi. Malzemeler ve teknikler bir mekandan diğerine geçebilirdi. Topkapı'da ve Matbah-ı Amire'de patlıcan, zeytinyağı, sebzeyle ince çalışma ve yemekleri belirli bir düzen içinde sunma bilgisi vardı. Şehir evlerinde ise aynı fikirler aile sofrasının pratiğine dönüşürdü. Bu yüzden İmam Bayıldı'yı yalnızca saray ihtişamı ya da yalnızca ev içi bir fıkra olarak düşünmek eksik kalır. Gücü tam da bu katmanlar arasında dolaşmasındadır. Adındaki dini figür de ayrı bir sorudur. Neden özellikle imam? Halk kültüründe imam herkesin tanıdığı bir figürdür. Ciddi, saygın, düzen ve sözle ilişkili biri. Böyle bir kişinin yemek yüzünden bayılması komik etkiyi artırır. Ama bu adın mutlaka dini alaya aldığı söylenemez. Daha çok tanıdık ve ciddi bir figürü kullanarak lezzetin gücünü ya da masrafın büyüklüğünü görünür kılar. Kahraman ne kadar ciddi olursa patlıcan etrafındaki gündelik felaket o kadar gülünç hale gelir. Bu tür yemeklerin yazılı izleri dikkatle okunmalıdır. 19. yüzyılın geç Osmanlı yemek kitapları, patlıcanların, zeytinyağının, soğanın, doldurulmuş ve pişirilmiş sebzelerin önemli yer tuttuğu bir dünyayı gösterir. Fakat halk adları, ev çeşitleri ve yemek anekdotları çoğu zaman basılı sayfadan daha uzun ve daha özgür yaşar. Tarif evden eve değişebilir. Kimi yerde soğan daha bol, kimi yerde sarımsak daha belirgin, kimi yerde domates daha parlak, kimi yerde yağ daha cömert, kimi yerde patlıcan önceden kızartılır. Bu yüzden İmam Bayıldı'nın tarihi tek bir arşiv yaprağı değil, yazılı mutfakla sözlü hafızanın karşılaşmasıdır. Yemeğin neredeyse ete ihtiyaç duymaması özellikle dikkat çekicidir. Kebaplar, pilavlar ve saray et yemekleriyle anılan bir mutfak için bu önemli bir dönüş noktasıdır. İmam Bayıldı, Osmanlı Türk lezzetinin başka bir yüzünü gösterir. Sebzeli, yağlı, yazlık ve sabırlı bir yüz. Burada yoğunluğu kemik ya da et suyu değil, soğan, sarımsak, yağ, patlıcanın yumuşak eti ve ekşilik yaratır. Bu yemek et yokluğunun lezzet yoksulluğu anlamına gelmediğini kanıtlar. Bazen lüks, ürünün kendisinde değil, ona verilen zaman ve yağdadır. Sunumda da sosyal bir sahne vardır. Patlıcanlar önceden pişirilir, bakır ya da seramik bir kaba dizilir, soğur, suyunu içine çeker, tadı daha derinleşir. Misafir için telaşa düşmeden sofraya konabilir. Yanında ekmek, yeşillik, yoğurt ya da başka yaz yemekleri olabilir. Sıcak bir günde böyle bir yemek ilgiyi sıcak bir et yemeğinden farklı biçimde gösterir. Mutfaktan hemen yiyin, soğumasın diye seslenmeye ihtiyaç duymaz. Kendi zamanını bekleyebilir. Peki yemek neden yaşadı? Çünkü birkaç güçlü şey aynı tabakta birleşti. Akılda kalan bir ad, basit malzemeler, mevsimsellik, kolay sunum, ete ihtiyaç duymaması ve bitmeyen ev çeşitlemeleri. Efsane ona hafıza verdi, yağ ona zenginlik verdi, patlıcan ona biçim verdi, şehir mutfağı ise karakter kazandırdı. İnsan ayrıntılı tarihi bilmese bile İmam Bayıldı sözünü unutmaz.
Bazen bir yemeğin adı tarifin en iyi koruyucusudur. Hazırlama ilkesine indirgersek her şey patlıcanla başlar. Patlıcan yarılır ya da açılır. Bir kayık gibi iç alacak hale gelir ama biçimini kaybetmez. İçine zeytinyağında yavaşça yumuşatılmış soğan, sarımsak, tuz, yeşillik, kimi zaman domates, kimi zaman denge için az şeker ya da ekşi bir dokunuş girer. Patlıcan kuru kalmamalıdır. Yağ ve sebze suyu içine işlemelidir. Sonra yemek ağır ağır pişer, çoğu zaman soğumaya bırakılır ve sıcak bir acele gibi değil, olgunlaşmış bir yaz tadı gibi sunulur. Bu yüzden İmam Dayıldı yalnızca komik bir ada indirgenemez. Zeytinyağının değerinden, Osmanlı mutfağında patlıcanın gücünden, şehir mizahından, efsanenin bir tarifi yaşatma becerisinden ve etli olmayan başka bir lüksten söz eder. Belki de hiçbir somut imam bu tabak yüzünden gerçekten bayılmadı. Ama mutfak tarihinde bazen daha önemli olan şey şudur: bir ad bizi yüzyıllar sonra hala "orada ne olmuştu?" diye sorduruyorsa, o yemek unutulmaya karşı çoktan kazanmıştır.